Herkese merhaba, bol kazançlı, sağlıklı, güzel bir hafta dilerim. Grafiklere geçmeden önce yorum ve beğenilerinizin kanal için çok önemli olduğunu hatırlatmak isterim. Ayrıca analizleri izleyenlerin yaklaşık %60'ı kanala abone olmadan izliyorlar. Videoların altındaki kırmızı abone ol butonuna tıklamanız, yanındaki çanı da açıp tümünü seçmeniz durumunda tamamıyla ücretsiz bir şekilde videoların bildirimleri de gelecektir ve daha erken videolara ulaşma fırsatını yakalamış olacaksınız. Ayrıca katıl bölümünden destek veren arkadaşlara da çok teşekkürler. Şimdi geçtiğimiz hafta Cuma günü Gümüş'te, ons Gümüş'te 22.78 destek bölgesini takip ediyorduk. Bu desteğin kırıldığı bir süreci takip ettik. Bunun da altında 22.60-22.50 destek bölgesini çalıştırıp yükselişe geçti. Bakın bu bölge geçmişte de direnç olarak 2 defa çalıştı, daha sonra destek ve Cuma günü de tekrar bu bölgeye destek olarak çalıştırıp yükselişe geçti. Açıkçası bu traderların çok sevmedikleri fake kırılım diyebileceğimiz bir süreç yaşandı Cuma günü. Ancak tabii şu dalga hareketine baktığımız zaman yükselişe geçtiğimizi söylemek için henüz erken. 22.50'lerden gelen yükseliş bir önceki tepeyi henüz geçememiş durumda. Dolayısıyla ons gümüşte yükselişe geçtiğimizi söyleyebilmemiz için 23.52 direncinin kırılması gerekiyor. Aksi takdirde tekrar aşağıda 22.60-22.50 destek bölgesine doğru satışların derinleşme ihtimali gündemde olacak. Aşağıda 22.50, yukarıda da 23.52 kırılmadığı sürece şu yatay banttaki hareketi takip ediyor oluruz. Şimdi buradan ons altına geçelim. Ons altında hatırlarsanız %61.8 seviyesinin geçtiği 1790-1786 desteği kırılıp aşağıda %78.6'nın geçtiği destek bölgesine doğru satışlar derinleşmişti. 1780-1776 bölgesi destek olarak çalıştı. Geçtiğimiz hafta Cuma günü bu bölgeyi destek olarak ons altın çalıştırmaya devam ederken bakın gram gümüşte %61.8 seviyesinin de kırılıp %78.6 seviyesinin olduğu bölgeye doğru bir satış gördük. Dolayısıyla düşüşte altın ve gümüş aslında dengelenmiş oldu ve sonrasında bir tepki süreci takip ediyoruz. Ons altının %61.8 seviyesinin geçtiği 1790-1786 bölgesini destek olarak çalıştırdığını, yukarıda da %50 seviyesinin geçtiği 1795'i direnç olarak çalıştırdığını bir süreci takip ediyoruz. Ancak burada yükselişlerin gene başladığını söyleyebilmemiz için 1806 üstünde hareketler görmemiz gerekir. Aksi takdirde şu an için bakın şu son düşüşün bir tepkisini vermiş durumdayız. En azından şu ara direnç bölgesinin geçilip şu bir önceki tepenin oluştuğu alanı fiyatlamaya başlaması gerekiyor ons altının. Aksi takdirde burada düşen tepeler ve hatta düşen diplere doğru bir süreç gelebilir. Kısacası bugün için yukarıda 1806 üstünde kapanışlar görürsek yükselişten, aşağıda ise 1776 altında kapanışlar görürsek düşüşlerin devamının geleceğini söyleyebileceğiz. Hafta sonu analizinde de bahsettiğim düzeltme sürecine girip girmediğimizi bu seviyelerin kırılımına göre belirleyeceğiz. Şimdi buradan bir altın gümüş rasyosuna geçelim. Altın gümüş rasyosunda da bakın geçmişten gelen bir destek bölgemiz vardı. 77.31-76.85. Bu bölgeyi kırdık. Bir süre direnç olarak çalıştırıp tekrar üstüne attık. Bu ons gümüşün düşüşlerinin sahte kırılımının gerçekleştiği süreç. Bu süreçte de direnç olarak yukarıda 78.87-78.68 bölgesi çalışmış durumda. Dolayısıyla şu yatay banda sıkışmış durumdayız. Aşağıda 76.85 kırılıp altın ve gümüşün yükselişe devam ettiği süreci mi takip edeceğiz? Yoksa ara direnç olarak 78.04, 77.79 ve onun da üstünde bir önceki tepe bölgesi olan 78.87, 78.68'in kırılıp onslarda bir düzeltme sürecine girdiğimizi mi takip edeceğiz? Bu seviyelerin kırılımı bu süreci belirleyecektir. Buradan platine geçecek olursak, platinde de yukarıda
1006 üstünde kapanışlar görmediğimiz takdirde aşağıdaki 980-975 desteğine doğru satışların derinleştiğini görebiliriz. Bu 975 önemli olacak, geçmişten gelen son bir destek bölgemizdi. Bu bölgenin kırılımı, bakın düşen tepeler, düşen dipler şeklinde satışın derinleşme ihtimalini gündeme getirir. O nedenle bu hafta 975'i yakından takip edeceğiz. Yukarıda da şu an için bakın iki defa direnç olarak çalıştırdığı 1006-999 bölgesi önemli olacak. Buradan Palladium'a geçersek, Palladium'da sert satışları görmeye devam ediyoruz. 1768 altında kaldığı sürece aşağıda 1662'lere doğru satışlar derinleşecektir. Burası geniş bir alan. 1500'lere kadar devam edebilir satışlar. Buradaki şu düşüş sürecinin dalga hareketlerine baktığımız zaman da bu tepe geçilmediği sürece yükselişten bahsedemiyor olacağız. Tepkilerin zayıf kaldığı, arzın da güçlendiği bir süreci takip ediyoruz Palladium'da. Yukarıda 1844-1816 direnci kırılmadığı sürece aşağıda 1660 hatta 1500'lere doğru satışlar derinleşebilir. Bu 4 emtia içerisinde şu an için en güçsüz duranın Palladium olduğunu söyleyebiliyoruz. Buradan bir gramlara geçelim. Gramlarda son dönemde dolar Türk lirasının sabit tutulmasından dolayı sadece onslara odaklı hareketler takip ediyoruz. Mevcut siyasi yapının dolar Türk lirasını minimum seviyelerde kapatma çabasından dolayı Aralık sonuna kadar bunun bu şekilde devam edeceğini tahmin ediyorum. Ancak Ocak ayından sonra dolar Türk lirasının da gramlara bir desteği olabilir. Çünkü bu seviyelerde bu denli sabit tutmak artık çok kolay olmayacaktır. Ayrıca hükümet de bunu istemeyecektir. Çünkü ihracatta bu sefer sıkıntılar yaşanmaya başlıyor. Kısacası onslara odaklı süreci bir süre daha takip edeceğimizi tahmin ediyorum. Burada da gram gümüşte 13.40-13.20 destek bölgemizi takip ediyoruz. Bunun da altında geçtiğimiz bakın yaklaşık bir senelik süreçte yatay banttaki hareketin direnç bölgesi karşımıza çıkıyor. 12.66-12.35 bölgesi. Bu destekler kırılmadığı sürece yukarıda 14-16'nın kırılıp 17'lere doğru hareketin geldiği bir süreci takip ederiz. Buradan gram altına geçecek olursak, gram altında da şu yatay bant içerisinde bakın bir üçgen formasyonumuz oluşmuştu. Aralık ayındaki tepe noktamız olan 1058'in de geçildiği bir süreci takip ettik. Ancak burada onslara gelen satışlardan dolayı güçlü yükselişler göremiyoruz. Aşağıda 1058'in altına indiğimiz takdirde de 1041-1010 aralığını takip edeceğimiz bir süreç olacaktır. Ben bu 1010'ların artık 1000'in altına çok kolay gelebileceğini düşünmüyorum gram altının. Ancak tabii gene onslardaki düzeltme boyutunu yakından takip etmemiz gerektiğini unutmayalım. Evet, kısaca altın ve gümüş için bugünlük bu kadar diyelim. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.